Çünkü bu Amerika'daki çalışma bir in vivo çalışma. Daha fare deneyleri devam ediyor. Yaptıkları şu, kızılötesi ışınla bir tane elektron yoğun bir nanopartikül yaratıyorlar, plazmonu. Bu plazmon da kızılötesiyle yapmalarının nedeni de şu: hücre membranını kızılötesi görünür ışığa göre daha fazla derinlikte geçebiliyor, kat edebiliyor. Plazmonlar bu şekilde bu membran üzerindeki, hücre zarı üzerindeki iyon yoğun ortamı değiştirerek içeriye kat edip orada bir hasar yaratıyor ve oradaki bir yoğunluk farklılığından dolayı da hücre patlatılıp o tedavi yapılmış olarak kabul ediliyor. Bu farelerin yarısında tam yanıt vermiş, bir kısmında daha az yanıt vermiş. Gelecek için bu tür çalışmalar çok önemli. Kemoterapinin veya o dönemlerde çıkacak yeni tedavilerin yerini alabilir mi? Tabii ki ileriki yıllarda olacak çalışmaları beklemek ve görmek gerekiyor. Evet, o zaman şöyle diyorsunuz, ileride kemoterapinin yerini alır, fakat biraz daha beklememiz gerekiyor. Doğru mu anladık? Evet, daha beklemek gerekiyor, evet. Peki bu alternatif tedaviden bahsediyoruz. Hangi kanser türlerinde kullanılabilecek? Şimdi bu tür çalışmalar bir kanser türünden başlatılır, ardından diğer kanser türlerinde de aynı etkiyi yapıyor mu diye çalışmalar devam eder. Dolayısıyla bu çalışmaları bir gözlemek, beklemek gerekiyor. Bu tür teknolojinin ilerlemesiyle bizim tedavilerimize, şu anda kemoterapi diyoruz ama bizler şu anda immünoterapi, smart drug dediğimiz akıllı hedef tedavileri gibi birçok tedavi artık kullanıyoruz. Kemoterapi, klasik kemoterapinin önemi hala var ama artık eskisi kadar yoğun bir tedavi ortamı yok. Dolayısıyla ileride gelebilecek olan tedaviler şu andaki immünoterapilerin ve smart drug'ların belki yerini alacak. Tabii ismini bile kullanmaktan korkuyoruz aslında, kanser kelimesinin. Kanser tedavisine dair yeni gelişmeler nelerdir? Şimdi kanser tedavisini artık biz kanseri hastalık olarak kabul ediyoruz. Çünkü artık şifa verilebilir durumda. Hele erken aşamalarda yakaladığımız bu melanom üzerinden gidersek çok erken aşamalarda yakaladığımızda cerrahiyle ortadan kaldırabiliyoruz ve hastalarımıza şifa verebiliyoruz. Bu noktada yeni tedaviler girebiliyor mu? Evet, giriyor. Bunları da biz zaten şu anda aktif olarak yine melanom üzerinden ilerlersek tedavilerimizde kullanıyoruz. Hatta aşı tedavilerini öncelikli tedavide kullanıyorduk. Şimdi tümörü küçültüp cerrahiye vermekte bile artık kullanabiliyoruz. Peki hangi tür kanserler tedaviye cevap veren kanser tipleri olarak söylemek isterseniz neler soğan? Aşı tedavisini eğer dikkate alacaksak daha çok immünojenik yükü yüksek olan tümörler bu konularda daha duyarlı. Böbrek kanseri gibi, melanom gibi, mesane kanseri gibi kanserler birazcık daha duyarlı ama bunlar daha çalışmalar devam ediyor. Şu an için bizim kullandığımız standart tedavilerin içerisinde aşı tedavisi çok küçük bir yer tutar. Asıl tedavi bizim smart drug'lar, kemoterapiler ve kombine immünoterapiler daha etkin bir şekilde kullanılmakta. Evet, tabii aşı dediniz, bunu biraz daha açmak isterim aslında. Aşı kansere çözüm olabilecek mi? İlk aklıma gelen soru aslında ama tedavilere yanıt vermesi sebebiyle anladığım kadarıyla aşının faydalarını görüyorsunuz bu tedavi sürecinde. Evet, bu şimdi gelecek dönemlerin konusu, daha çok konusu olacak bu. Çünkü bu konuyla ilgili birçok önemli büyük ilaç firması, BioNTech gibi, Moderna gibi büyük firmalar bu konularda yoğun çaba ve emek sarf ediyorlar. Bunların çaba ve emekleriyle bu tedaviler de bizim güncel tedavilerimiz arasına girecektir ama bunlar için birazcık daha zamana ihtiyacımız var. Hastalarımız heyecanla bunları bekliyor. Bizler de bunları bekliyoruz. Ama şu andaki tedavilerimiz de yeterince etkin tedaviler, yan etkileri düşük tedaviler. Hastalarımız hiç korkmadan tedavilerine aksatmadan başlayabilirler.